Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimize ön kısımdan başlıyoruz. Şu kısımdan. Burada git gel sıralarımız var. Burada arttırmalar ve eksiltmelerimiz var. Bu kısmı da 6 bölüm yaptıktan sonra şu kısımdan dikişle birleştiriyoruz. Orta kısmı bu ortada birleşen kısmı da boncukla daha sonra kapatıyoruz. Bu kısmı tamamladıktan sonra patiğimizin yan çevresinden tüm yuvarlak kısmın çevresinden ilmekler çıkartıyoruz. Bu kısmı da 3 diş yaptıktan sonra alt taban kısmını örmeye devam ediyoruz. Bunda birkaç sıra düz bir şekilde ilmekleri alarak devam ediyoruz. Sonrasında bu kısmı ilmeklerimizi örgümüze ilave ederek yan taraf kısmı devam ediyoruz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra düz bir şekilde alt taban kısmını yine git gel haroşa olacak şekilde örüyoruz. Bunu da ayak boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. En son patiğimizin arka topuk kısmını yapıp patiğimizi tamamlıyoruz. Patiğimiz haroşadan olduğu için yan taraflar sarkma olmasın diye düz bir şekilde yine patiğimizin rengiyle bu kısımda sık iğne ile kenar çevresi bilek kısmını oya yaparak tamamlıyoruz. Patiğimde ben biraz da koyu pembe, mora kaçan bir renk kullandım ve açık pembe renklerini kullandım. Siz dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. 5 adet 3 numara çorap şişlerim var. Bir tane tığım var, makasım var ve 2 adet ilmek işaretleyici. Ön kısmı dikmek için 1 adet de yün iğnesi ve ön taraftaki süslemeyi yapmak için de yarım boncuklardan 2 adet boncuk kullandım. Açık pembe ipimizle şişimize ilmeklerimizi atarak ön kısımdan başlıyoruz. Bir tane düğüm attıktan sonra bu kısımda 13 ilmek atıyoruz tek şişimiz üzerine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sıra sonunda düğüm atarak sıramızı tamamlıyoruz. Üst sıraya geçtiğimizde arka yüzden tüm ilmeklerimizi düz örüp geliyoruz. Benim vermiş olduğum sayılar 37 numara için uygun. Siz büyütmek istediğinizde ayak boyutunuza göre ön kısımdaki ilmek sayısını 1 ilmek fazla yapabilirsiniz. Ben ön kısmı 13 ilmekle başladım. Burası örgümüzün arka yüzü. Tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde ilk modelimizin ön kısmından başlıyoruz. Yıldız modelimize sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bir tane de örmeden almıştık. 7 ilmeğimiz var. Kalan 6 ilmeğimizi ikinci renk ipimizi yıldız modelimizi yapmak için sabitliyoruz. Bu ön kısımdaki modeli ben Tunus işinden esinlenerek uyguladım patiğe. Kalan 6 ilmeğimizi ikinci renk ipimizden devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek yine düz ördük. Döndük. Sıra başından itibaren yine mor olan renkli ilmeklerimizi mor iple 6 ilmek mor ördük. Sonrasında diğer ipimize geçerek kalan ilmeklerimizde açık renk ipimizden devam ediyoruz. 7 ilmeğimiz var açık pembe olan. Bunlar da sıra sonuna kadar düz örüyoruz. İlk sırada eksiltme yapmadan
iplerimizi sabitleyerek tamamladık. Tekrardan ikinci sıraya geçtiğimizde bu kez sol taraftaki ilmeklerimiz eksilerek devam ediyor ve orta kısımdaki mor ipimiz kaydırarak devam ediyoruz. İlk ilmeği yine örmeden aldık. Sonraki 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Son bir pembe ilmeğimiz kaldı. İpimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Son pembe renkli ilmeğimizi koyu pembe ipimizden 1, yine 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördük. Son bir ilmeğimizi örmüyoruz. Bu şekilde dönüş yaparak son ilmeği örmedik, döndük. Sıra başında yine 6 ilmeğimizi koyu pembe ipimizden örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimizin rengini değiştiriyoruz. Kalan ilmeklerimizi açık renk ipimizden devam ediyoruz örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci sıramızda bu şekilde tamamladık. Her defasında şu mor kısımlar yana doğru kayarak devam ediyor. Birer ilmek pembe ilmeklerimizden eksiliyor. Döndük. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi 4 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine pembe ilmeğimizden bir tane ilmek mor ipimizden rengini değiştirdik. Bir ilmek mor kayarak devam etti. 1 yine ördük. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördük. Kalan 2 ilmeğimizi örmeden dönüyoruz. Sıra başında yine 6 ilmeğimizi koyu pembe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonrasında ipimizin rengini değiştiriyoruz. Kalan ilmekleri açık pembe ipimizden örüyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5 ilmek açık pembe ördük. Tekrardan döndük. Her defasında pembe ilmeklerimiz birer ilmek eksiliyor. İlk ilmeği yine örmeden aldık. Sonraki 3 ilmeği düz örüyoruz. İpimizin rengini değiştirdik. Son bir pembe ilmeğimiz kaldı açık renk olan. Yine 6 ilmek koyu örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Kalan ilmekleri örmeden dönüyoruz. Her defasında koyu pembe ipimizden 6 ilmek örüyoruz. Pembe ilmeklerimiz her defasında birer ilmek eksiliyor. Döndük. 6 ilmeğimizi koyu pembe ördük. İpimizin rengini değiştirdik. Kalan ilmekleri açık pembe ipimizden ördük. Tekrar dönüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 2 ilmeğimizi düz. 3 ilmeğimiz var. Açık pembe ilmeklerimizden ipimizin rengini değiştirdik. Tekrar 6 ilmek koyu örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Döndük. Kalan ilmekleri örmeden dönüyoruz. Tekrar 6 ilmek koyu pembe örüyoruz arka yüzden. İpimizin rengini değiştirip sıramızı açık pembe ilmekleri örerek tamamlıyoruz. 3 ilmek ördük. Bu eksiltmelerimiz son 2 ilmek pembeden kalana kadar devam ediyor. Döndük.
İlk ilmeği yine örmeden alıyoruz. Bir ilmek açık pembe ipimizden ördük. 2 ilmeğimiz kaldı. İpimizin rengini değiştirdik. Tekrardan 6 ilmek koyu pembe örüyoruz. Kalan ilmekleri örmeden dönüş yapıyoruz. Arka yüzden 6 ilmek koyu pembe. Sıranın sondaki 2 ilmeği açık pembe ipimizden örüp sırayı tamamlıyoruz. Evet, bu renk ipimizden ördüğümüz kısmı bu kısmına tamamladık. Bu kısımdan itibaren örgümüz açık pembe ipimizden devam ediyor. İlmeklerimiz bu kısımda halen eksilerek devam ediyor. Bu kez koyu renkli ipimizden örgümüze değil, açık pembe ipimizden devam ediyoruz. 1 2 ilmek pembe, açık pembe ilmeğimiz vardı. 1 2 3 4 5 ilmek daha örerek toplamda 7 ilmeğimiz var. Döndük. Kalan ilmekleri örmeden dönüş yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek açık pembe ipimizden ördük. Bu kısımda koyu pembe ipimizden devam etmiyoruz. Sadece açık renkli ipimizden devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 1 2 3 4 5 ilmeğimizi 5 ilmeğimizi ördük. Bir ilmek yine açık pembe ilmeğimizden örmeden dönüş yapıyoruz. Kesmelerimiz, eksiltmelerimiz halen devam ediyor. Sıra başında ilk ilmeği örerek devam ediyoruz arka yüzden. Döndük. Tekrar ön yüzden ilk ilmeği örmeden aldık. 1 2 3 4 ilmek ördük. Bir tane de örmeden almıştık. 5 ilmeğimiz var. Döndük tekrar. 5 ilmeği arka yüzden örerek sıra sonuna geliyoruz. Döndük yine ön yüzden. Bu kez 4 ilmek örerek devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 3 ilmek örüyoruz. 4 ilmeğimiz var. Her defasında birer ilmek eksiliyor sıra sonunda. 1 2 3 4 döndük. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 ilmek ördük. 3 ilmeğimiz kaldı. Döndük. 3 ilmeğin tamamını örüyoruz arka yüzden. Döndük. En son 2 ilmeğimiz kaldı. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki bir ilmeği ördük ve döndük. 2 ilmeğimize dönüş yaptık. Ve 2 ilmeği de ördükten sonra patiğimizin bir dilimini bu şekilde tamamlamış olduk. Bu şekilde ilk başta 7 ilmek açık pembe, 6 ilmek koyu pembe ile bu kısım eksilerek devam etti. Bu kısmı da 1 2 3 4 5 6 sıra boyunca iki renkten devam ettik. Sonrasında tek renklen üst kısmı tamamladık. Bir dilimi bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, şimdi ön kısımdaki bir sonraki dilimimize geçerken önce bir sıra açık pembe ipimizden git gel yapıyoruz. Tüm ilmekleri başlangıçtaki 13 ilmeğimizi örerek devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 arka yüzden de tüm ilmekleri yine düz örerek geliyoruz. İkinci dilim için ilk sıramızı ördük.
İkinci sırada 2 renk ipimizden devam ediyoruz. Yine başlangıçta olduğu gibi baştaki ilk 7 ilmeğimizi açık pembe ipimizden örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Kalan 1 2 3 4 5 6 ilmeğimizi koyu pembe ipimizden devam ediyoruz örmeye. 1 2 3 4 5 6. Döndük. Yine koyu renk olan iplerimizi koyu renkten, açık renk olan ipimizi açık renkten örüyoruz. 6 ilmek koyu, 7 ilmek açık. Döndüğümüzde bu kez 7 olan açık pembe ipimizi, ilmeklerimizi 6 örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 3 4 5 6 ilmek ördük. Bir tane pembe ilmeğimizden eksildi. Koyu renk ipimizden devam ediyoruz. Bu kısımda bu koyu renkle ipimizden ördüğümüz kısımlar her defasında 6 ilmek örülüyor. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördük. Son bir ilmeğimizi örmeden dönüş yapıyoruz. Sonrasında yine koyu renk olan ilmeklerimizi koyu renk ipimizden, açık renk olan ilmeklerimizde açık renk ipimizden örüyoruz. Evet, bu sıraya geçtiğimizde bir önceki sırada 6 ilmek açık örmüştük. Bu kez 5 ilmek açık örüyoruz. 1 2 3 4 5. Baştaki örmeden aldığımız ilmeği de dahil ederek 1 2 3 4 5. Bir tane örmedik. Tekrar ipimizin rengini değiştirdik. 6 ilmek koyu renk ipimizden örüyoruz. 3 4 5 6. Kalan ilmekleri örmeden dönüş yapıyoruz. Yine koyu renk olan ilmeklerimizi koyu renk ipimizden, açık renk olan ilmeklerimizi açık renk ipimizden örüyoruz. Döndük. Bu kez 4 ilmek açık pembe örerek başlıyoruz örgümüze. Baştaki ilk örmediğimiz ilmeği de dahil ediyoruz. 1 2 3 4. Yine bir ilmeği örmedik. 4 ilmeğimizi açık renk ipimizden ördük. İpimizin rengini değiştirip 6 ilmek koyu pembe ipimizden örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Kalan ilmeklerimizi örmeden dönüş yapıyoruz. Arka yüzden koyu renk ilmeklerimizi koyu renk ipimizden, açık renk olan ilmeklerimizi de açık renk ipimizden örüp sıramızı tamamlıyoruz. Döndük yine. Bu kez ilk ilmeği yine örmeden aldık. 2 ilmek düz açık renk ipimizden örüyoruz. 1 2 3 ilmeğimiz var. İpimizin rengini değiştirip 6 ilmek koyu pembe ipimizden örüyoruz. Kalan ilmekleri örmeden dönüş yapıyoruz. Arka yüzden yine koyu olan ilmekleri koyu renk iple,
Açık renk olan ilmekleri de açık renk iple örerek arka yüzden sıramızı tamamlıyoruz. Evet, bu eksiltmeler son iki renk açık pembe ilmekten kalana kadar devam ediyor. İki renkli şekilde ilk ilmeği yine örmeden aldık. Bir ilmek açık pembe ördükten sonra iki ilmeğimiz oldu. Rengini değiştirdik. 6 ilmek yine koyu renk pembe ile devam ediyoruz. Döndük, kalan ilmekleri örmeden dönüş yaptık. 6 ilmek koyu renk ipimizden ördük. İki ilmeği de açık pembe ile ördükten sonra patiğimizin ilk kısmını iki renkli şekilde ördüğümüz kısmı tamamladık. Bu kısımdan itibaren tek renk devam ediyor. Yine ilmeklerimizi eksilerek burada 2, burada da 6 ilmeğimiz vardı. Şimdi bir sonraki sırada açık pembe ipimizden devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Bir ilmek pembe ördük. Sonrasında 5 ilmek tekrar pembe örerek 3, 4, 5. Bir ilmek yine sıra sonunda örmeden dönüş yapacağımız için ilk pembeli sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimiz var. Dönüş yaptık. Yine her defasında birer ilmek eksilterek devam ediyoruz. Tek renk örerek önce 7 ilmek ördük. Dönüş yaptık. Ön yüzden bu kez 5 ilmek 6 ilmek örerek devam ediyoruz. Döndük. Her defasında sıra başında ilk ilmeği örerek devam edelim. Döndük, ilk ilmeği örmeden aldık. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 3, 4, 5 ilmek ördük. Döndük, her defasında bu kısım eksilerek devam ediyor. İlk ilmeği yine örmeden aldık. Sonrasında 3 ilmek ördük. 4 ilmeğimiz var şu an. Ön yüzde bu kez 3 ilmek örüyoruz. Döndük, son sıramızda bir ilmek ördük. 2 ilmeğimiz var. Dönüş yaptık. 2 ilmeği de örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde ikinci dilimimizi de tamamladık. Devam ediyor bu kısım. İkinci dilimimizi tamamladık. Bu kısmı 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilim olana kadar yine sıralar tekrarlayarak kalan dilimlerimizde bu şekilde eksiltmeler yaparak tamamlayalım. Patiğin ön kısmının 6 dilimini bu şekilde yaparak tamamladık. Şimdi en son ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz. Açık pembe ipimizle ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Son ilmeği tekrardan şişe alıyoruz ve tekrardan 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Son ilmeği şişimize alıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Son ilmeği şişimize alıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Tüm ilmekleri sıra sonuna kadar kesiyoruz.
Sıranın sonunda açık pembe ipimizi keserek devam ediyoruz. Biraz uzun bırakarak bu kısmı dikiş için kullanacağız. Diğer ipimiz, koyu pembe olan ipimiz, henüz kesmedik. İpi biraz uzun bırakarak devam ediyoruz. Bu kısmı tekrardan iğnemize geçirip şu kısmın dikişini yapacağız. Önce iğnemize geçirelim ipimizi. Evet, şimdi dikişimize devam ediyoruz. Karşılıklı gelecek şekilde ilmekler kenar kısmından banarak dikişimizi yapıyoruz. Şu kısım ilmeklerin üst kısmına banıyoruz. Bu kısım çünkü içinde kalması gerekiyor. Ve karşı tarafa banıyoruz. Bir ön taraftan ilmeğimize banıyoruz. Diğer kısımda da aynı şekilde üst kısımdaki ilmeklere banıyoruz. Evet, bu şekilde devam edip dikişimizi tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar dikişimizi yaptık. Sonrasında arka taraftan tekrar alt kısma kadar, orta kısma kadar geliyoruz. Orta kısmı kapatmak için ve ilmeklerin kenar kısmına banarak, en son ki kısma banarak şu kısımlardan dikişimizi yapıyoruz. Ön tarafa çevirdik örgümüzü. Orta kısmından ilmeklerin kenar kısmına, haraşoların kenar kısmına banarak dikişimizi yapıyoruz. Bu kısmı da yarım boncukla sonrasında kapatarak devam edeceğiz. Dikişini de bu şekilde büzerek yapıyoruz. Bu kısmın muntazam olmasına dikkat ederek fazla olan ipimizi kestikten sonra örgümüze yan taraftan devam edeceğiz. Bu kısmı da tamamladık. En son dikişten sonraki hali. Evet, şimdi kesmediğimiz ipimizin ucundan tekrardan bu kısımdan ilmek çıkartarak devam ediyoruz. Her bir şu haroşalarımızın dibinden ilmeklerimizi çıkartıp ipimizin olduğu kısımdan itibaren ilmeğimizi çıkartıp şişimize takıyoruz. Tekrardan bir ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Örmüş olduğumuz yıldızlı kısımdan haroşaların dibinden toplamda her bir iki dilimden 19'ar ilmek olmak üzere toplamda 76 ilmek çıkartıyoruz. Tüm bu yıldızlı kısmın çevresinden. İlmeklerimizi haroşaların dibinden çıkartıp şişimize takıyoruz. 5 6 7 hiçbir haroşa kısmını atlamadan tüm çevresinden bu şekilde ilmeklerimizi almaya devam ediyoruz. 8 9 10 11 12 13
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet, bu şekilde devam edip 4 şişe 19'ar ilmek olacak şekilde ilmeklerimizi tüm çevresinden ilmek alarak tamamlayalım. Motifimizin çevresinden ilmeklerimizi çıkarttık. Toplamda şişimizde 4 şişimize 19'ar ilmek paylaştırdık. 76 ilmeğimiz var modelimizin çevresinde. İlk sırayı ilmekleri aldıktan sonra tüm ilmekleri ters örerek devam ediyoruz. Tüm ilmekleri bu sırada ters örüyoruz. İlk şişimizdeki ilmeklerimizi ördük. Devam ediyoruz. Bu kısmı tüm şişteki ilmeklerimizi örerek sıra başına kadar geliyoruz. Evet, sıra başına kadar geldik. İkinci renk ipimizi tekrardan sabitledik. Açık pembe ipimizden devam ediyoruz. Bu kısımda tüm ilmekleri önce düz, bir sıra düz örüyoruz. Sonrasında haroşa dişi olması için bir sırada ters örüyoruz. Bu sırayı düz örerek devam ediyoruz. Bu şekilde yine düz örerek sıra başına kadar gelelim. Arkası sıradan da yine ters örerek ikinci sıramızda bu şekilde önce bir sıra düz, sonrasında üzerine bir sıra ters örelim. Evet, iki sıramızı bu şekilde örerek tamamladık. Şimdi üçüncü dişimizde tekrardan koyu pembe ipimizden devam ediyoruz. Yine bir sıra düz, bir sırada ters örmeye devam ediyoruz. İlmekleri ön yüzden düz, sonraki sırada da ters örerek devam ediyoruz. Sürekli aynı yüzden ördüğümüz için bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz. Ön yüzün modelin çevresini. Evet, bu şekilde ön yüzden düz, tekrardan ikinci sırayda ters örerek 4 şişteki ilmeklerimizi örerek tamamlayalım. Evet, patiğimizin üst kısmını bu şekilde tamamladık. Şimdi alt kısmını örmek için devam ediyoruz. Bunun için dikiş yaptığımız kısımdan, şu kısımdan itibaren sıra başındaki ilk 12 ilmeğimizi ön burun kısmını örmek için ayırıyoruz. Şu kısımdan 12 ilmekten git gel yaparak her defasında yan taraftan ilmekleri birlikte örerek devam ediyoruz. Şu kısım dikiş yaptığımız yer. Buradan 12 ilmek alıyoruz. Yine haroşa örerek devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ilmeğimizi yan taraftaki ilmekle birlikte örgümüzün ön yüzünde 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bir tane ilmek yan taraftan alarak sıra sonunda ikisini birlikte ördük. Döndük.
Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 10 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sıra sonundaki 12. ilmeğimizi, burada şişimizde ilmeğimiz tek kaldı. Bir ilmek de yan taraftan alıyoruz. Tekrar şişimize taktık. Örgümüzün arka yüzünde 2 ilmeği birlikte düz ördük. Döndük. Yine aynı şekilde sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 10 ilmeğimizi düz örüyoruz. Örmeden aldık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sıra sonundaki 12. ilmeğimiz, bir ilmek de yan taraftan, ipimizi ön tarafa getirip birlikte ters ördük. Bu şekilde şimdi ilk haroşa dişimizi tamamladık. Bu kısım 12 diş olana kadar devam ediyor. Şu ilk sıradaki bir dişi saymadan şu an bir diş ördük. İkinci dişin de başındayız. Bu kısmı 12 diş olana kadar her defasında sıra sonunda 2 ilmeği birlikte örerek tamamlıyoruz. Patiğimizin burun kısmını bu şekilde 12 ilmekle her defasında sıra sonunda 2 ilmeği birlikte örerek tamamladık. Şimdi bu kısımdan itibaren bu kez örgümüze ilave ederek ilmekleri devam ediyoruz. Yine sıra başındaki 12 ilmeğin ilkini örmeden aldık. Sıra sonuna kadar önce 12 ilmeğimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ördük. Diğer şişten de bir ilmek örerek örgümüze ilave ediyoruz. 13 ilmek örmüş olduk, döndük. Yine bu kez arka yüzden ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 12 ilmeğimizi yine sıra sonuna kadar önce örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek ördük. Sıranın sonunda yan taraftan da bir ilmek örerek örgümüze ilave ediyoruz. Bu şekilde her defasında sıra sonunda bir ilmek örgüye ilave ederek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi önce örüyoruz. Sıranın sonunda bir ilmek ilave ederek bu kısım toplamda 40 ilmek olana kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi önce örelim. Sıra sonunda bir ilmek örerek örgümüze ilave ediyoruz. Bu şekilde git gel yaparak şu orta kısımdaki ilmek sayımız 40 ilmek olana kadar bu şekilde devam edelim. Patiğimizin buraya kadar olan kısmında örerek tamamladık. Toplamda 2 şişimizde şu kısımda 40 ilmeğimiz var. Bu da 37 numara ayaklar için uygun. Siz ayak numaranız büyükse bu kısımdan birkaç ilmek daha fazla ilave ederek devam edebilirsiniz. Bu kısımda en son 2, 4, 6, 12 ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerin birkaçını daha keserek devam ediyoruz. En son 8 ilmek orta kısımda kalana kadar bu kesmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar önce ilmeğimizi örelim. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu şekilde devam edip iki şişteki ilmeklerimizi 40 ilmek olana kadar şu kısımdaki ilmekleri sıra sonuna kadar örerek gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar geldik. Sıranın sonundaki son ilmeğimizi tekrar sağ şişe alıyoruz. Sonrasında tekrar sol şişe alıp bu ilmeği örgümüze ilave etmeden keserek devam etmemiz gerekiyor. Tekrar sol şişe aldık. Sonrasında son ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte örgümüzün ön yüzünde birlikte ters ördük. Yani buradan keserek devam ediyoruz. Bu kısımdaki ilmek sayımız fazla olduğu için en son 4 ilmek daha kesene kadar bir tanesini kestik. Şu anda devam ediyoruz. Yine sıra sonuna kadar örüp geliyoruz. Sıranın sonunda 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Yine sıramızı sonuna kadar örelim. Şu kısma kadar. Evet, sıra sonuna kadar yine örerek geldik. Son ilmeğimizi tekrar sağ şişe aldık. Tekrardan sol şişe alıp örgümüzün arka yüzünde 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Keserek devam ediyoruz. İkinci ilmeğimizi kestik. Şu anda devam edip bu kısımda tekrardan 2 ilmek, bir ilmek bu taraftan, bir ilmek de diğer taraftan olacak şekilde 2 şişte toplam 8 ilmeğimiz kalana kadar 2 ilmek daha kesiyoruz. Evet, son 2 ilmeğimizi de kestik. Bu şekilde en son burada 1 2 3 4, diğer şişimizde 1 2 3 4 ilmeğimiz kaldı. Bunlar da örgümüzün en son ilmeğini kestikten sonra arka kısımdan tüm 8 ilmeği keserek devam ediyoruz. 2 ilmeğin içine banarak örgümüzün arka yüzünden ikisini birlikte düz örüyoruz. Tekrardan son ilmeği sol şişe takıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrardan son ilmeği sol şişe takıp 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. 8 ilmeği de bu şekilde keserek devam ediyoruz. Son ilmeği şişimize taktık. 5. ilmeği kestik. Tekrardan şişimize taktık. 6. ilmeğimizi kestik. Şişimize taktık. 7. ilmeğimizi kestik. Şişimize taktık. 8. ilmeğimizi kestik. Son ilmeği de tekrar bir kez daha kestikten sonra, çünkü bu ilmek fazla gelecektir, 40 ilmekle örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Ortadaki 8 ilmeğimizi de bu şekilde kestik. Örgümüze 40 ilmekle bu kez git gel yaparak yine haroşa örerek devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzünden tüm ilmekleri yine düz örerek devam ediyoruz. Bu kısımda patiğimizin yan taban kısmı 40 ilmekle git gel yaparak devam ediyoruz. Şu an ilk dişimizi örmeye devam ediyoruz. Bu kısmı da ayak boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 37 numara için bu kısmı, toplamda şu kısmı 19 diş boyunca ördüm. Şu kısımdan itibaren saydığınızda bu kısmı 19 diş boyunca örmeye devam ediyoruz. Bu kısmı da yine haroşa örerek tamamlayalım. Evet, patiğimizin taban kısmında bu şekilde 19 sıra boyunca örerek tamamladık. Şimdi topuk kısmına devam ediyoruz. Baştaki ilk 15 ilmeği yine düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ortadaki 10 ilmeğimizi topuk için ayırdık. İşaretimizi diğer tarafa almadan çıkarttık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeği ördük. 10. ilmeği sağ tarafa alıp diğer işaretimizi de çıkarttık. Tekrar sol şişe alıp 2 ilmeği örgümüzün ön yüzünde birlikte ters örüyoruz. Sıra sonundaki 10. ilmeği
yan taraftaki bir ilmekten birlikte ikisini birlikte ters ördük. Döndük. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördük. 10. ilmeği yine yan taraftaki ilmekten birlikte örgümüzün ters yüzünde birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde bir defa tek keserek, bir defa da çift keserek topuk kısmına devam ediyoruz. Bir git sırası, bir de gel sırası yaptık şu anda. Şimdiki sıramızda yine örgümüzün ön yüzünde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi önce örüyoruz. Sıranın sonundaki 10. ilmeği bu kez 2 ilmek de yan taraftan çift kesmiş oluyoruz. 3 ilmeği içine banarak birlikte ters örüyoruz. Çift kesmiş olduk. Ön yüzden çift kestiğimizde de arka yüzden gelirken de çift keserek devam ediyoruz. Döndük. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 devam ediyoruz sayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeği yan taraftaki 2 ilmekle birlikte 1, 2, 3 ilmeğin içine banarak çift kesmiş olduk. Bu şekilde bir tek bir çift keserek en son yan tarafta 1, 2, 3, 4, 5 ilmek, her iki tarafta da 5 ilmek kalana kadar topuk kısmını bu şekilde keserek tamamlayalım. Evet, en son 5'er ilmek kalana kadar topuğu kesmeye devam ettik. Şimdi orta ilmeklerimiz eksilerek devam ediyor. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördük. 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan. Üçünü birlikte ters örüyoruz. Bu kez orta ilmeklerimiz eksiliyor. 3 ilmeği birlikte ters ördük. Döndük. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. Sıra sonundaki 2 ilmeğimiz ve 1 ilmek de yan tarafta. Üçünü birlikte arka yüzden düz ördük. Bu şekilde yine sıra sonlarında 3'er ilmek keserek bu kısmı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi 2 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. 1 ilmek de yan tarafta. Örgümüzün ön yüzünde. Üçünü birlikte ters ördük. Bu şekilde kalan ilmeklerimizde yine üçer üçer sıra sonlarında keserek bu kısmı tamamlayalım. Sonrasında ipimizi kesmeden oyamıza devam edeceğiz. Evet, topuk kısmının ilmeklerini de bu şekilde kestikten sonra örgümüze devam ediyoruz. Bir tane sık iğne, bir tane haroşa tepesi atladık. Sonrakine banarak yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Yan yana da yapabilirsiniz. Örgünüzün sıklığına bağlı. Her bir haroşa tepesine banarak da yapabilirsiniz veya tek zincir çekerek bir tane haroşa atlayarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde patiğimizin boyun çevresinde sık iğneyle oyasını yaparak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizi tamamladık. Patiğimiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.